Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz üçgen motif modelini çalışacağız. Bu motifin kare, beşgen ve altıgen motiflerini çalıştık. Dedim ki neden üçgen motifinde çalışmayalım diye. Arkadaşlar bu üçgen motifi ben ne bir videosunu ne de resmini dahi görmedim. Tamamen kendime ait sayılarla uğraşıp yapmaya çalıştım. Çok da şık oldu bence. Şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz üçgen modeli uyacak örgülere rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben yine iki renk kullandım ve hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Alize Cotton Gold kullandım ve 1.75 milimlik tığ ile ördüm. Arkadaşlar şöyle hemen arkalı önünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Dediğim gibi sayıları tamamen bana ait. Kendim çıkarmaya çalıştım. Dedim ki karemsi var. Beşgen modelini yaptık. Beşgen ve altıgen modelinde tamamen sayıları bana ait. Onları da ben kendi kendime çıkardım. Dedim ki bu motifi herkes çok seviyor. Neden sadece karesi olsun? Beşgen olmasın, altıgen olmasın ve üçgen olmasın dedim. Ve sizler için çıkardım. Umarım beğenirsiniz diyorum. Ve hemen bu modelin yapımına geçiyorum. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz kalabilmesi için ve videoların devamlılığı için arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız, bir de bu videonun altına yorumlarınızı yazarsanız bana destek olmuş olursunuz ve videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı halkanın içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum ve hemen dönüyorum. 12 tane ikili trabzanımı bitirdim. İlk çektiğim zincire tığımı batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Kesmeden de motiflerinizi yapabilirsiniz kaydırma yöntemiyle. Ama ben şöyle arkasında ip geçişleri olsun istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yelek yapabiliriz, çanta yapabiliriz. İç içe geçmiş ipleri sevmediğim için ben genelde hep koparıyorum. Hemen krem ipime düğümümü attım ve herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Şöyle arkada ipimi de yürütüyorum. Her bir trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer motifleri arkadaşlar seyrettiyseniz oradan anımsayacaksınızdır. Bu sırayı her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İlk sırada 12 tane trabzanım vardı. İkinci sırada 24 tane trabzanım olacak. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen arkasını göstermek istiyorum. Bakın burada yürüttüğümüz iplerimiz var. Onları direkt kesebilirim. Çünkü içten yürütmüştüm. Bu sihirli halkayı da şöyle herhangi bir ilmeğe battım. Bir düğüm attım ki geriye çözülmesin. Daha sonra da saklıyorum. Bunları her motifte yaparsanız sonradan saklamayla uğraşmazsınız veya temizlemeyle. Evet, bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Hemen bir üst sıraya gri ile devam ediyorum. İpime bir düğüm attım. Bakın. Şimdi şöyle bir trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapmıştık. Net miyiz? Evet. Bakın.
Hemen şöyle iki trabzanın ilkinden başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen şu gri trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra arkasındaki sık iğneye battım, kapattım. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir sık iğne yaptım ve hemen alttaki trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi uzattım, bir sık iğne. Hemen arkasındaki trabzan tepesine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve bakın şu iki trabzanı hemen altındaki ikili trabzanın başına batırdım. Şöyle şunları da düzeltebiliriz eğer yamuksa. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı da sık iğnemi yapıyorum ve ilk sık iğneye batıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettik ve burada bir zincirim var. Hemen dibine batarak bu sırayı her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir ve yine burada rengimi değiştireceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Krem ipime geçtim. Bir düğüm attım ve nereden başlıyoruz? Bakın şu uzattığımız iplerin tepesinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başına 2 kez doladım. Aynı yere battım. Arkadaki bakın ipimi de yürütüyorum. 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yaptım. 2 kez doladım, sayıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladım. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan. Geçişlerde zincir yok. 2 kez doladım. 1, 2, üçüncüye battım. Üçlü trabzan. 3 zincir. Daha sonra aynı yere batıp üçlü trabzanımı tekrar yapıyorum. Şimdi 3 kez sayıyorum. Üçüncüye batıyorum diyorum ama bir tane eksiğiniz, bir tane fazlanız olabilir. Hiç önemli değil. Şöyle şunların tepelerine batmanız yeterli. Bakın hiç saymadan şöyle hemen şunun tepesine batıp devam edebilirim. Yani eğer bir söyleyemedim bir türlü. Bir tane eksiğiniz varsa sık iğneden tekrar onu bozup tekrardan yapmanıza hiç gerek yok. Şöyle tepelerine yapıverin. Yine model denk gelecektir. Emin olun, benim başıma kaç kere geldi çünkü. Bir tane eksik, bir tane fazla çekmiş bulunabiliyoruz. O çok doğal. O yüzden yani hiç saymanıza da gerek yok. Şunların tepelerine yapmanız yeterli. Toplamda 12 tane üçgen yuvamız varsa sorun yok. 12. yuvamı da yaptım. İlk çektiğim zincirin 1, 2, 3, dördüncüsüne batırıyorum. Pardon. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi tekrar kesiyorum. Şöyle birazcık bir bombelenme olabilir. O çok önemli değil. Şimdiki sırada zaten o bombelenme kalkacak. Gri ipime bir düğüm attım. Ve bu sırada şu üçgen yuvaların içine şöyle ilk başta 3 zincir çektim. Yine arada ipimi yürütüyorum. Her üçgen yuvanın içine
5 tane ikili trabzan. Burada ilk çektiğim zincirle beraber yine 5 tane yapıyorum. 4 ve 5. Diğer üçgen yuvaya geçtim. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde tüm üçgen yuvaların içine 5'er tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, tekrar ipimi kesiyorum. Ve şöyle hemen modelimi göstermek istiyorum. Şimdi krem ipime geldim. Düğümümü attım. Ve herhangi bir şöyle 5 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincire battım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine arkada ipimi yürüteceğim. Aynı yere batıp 2, 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Çektiğim zincirle beraber. 2 zincir çektim. Tığın başında oluyorum. Bakın. Şu iki V'nin arasına battım. İlmek çektim. İkili trabzan yaptım. 2 zincir. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Burada köşelerimizi yapıyoruz artık. 1, 2 zincir çektim. Tığın başında oluyorum. 2 V'nin arasına battım. Şöyle ilmek uzatıyorum. Ne çok uzun ne çok kısa ikili trabzan yaptım. 2 zincir. 1, 2, 3. tepesine battım. Kapattım. 1, 2 zincir. Yine 2 V arasından ilmek uzatıyorum. İkili trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3. tepesine battım. Sık iğne. 1, 2. Tığın başını doladım. 2 V arasından ilmek uzatıp ikili trabzan yaptım. Bakın 1, 2, 3. Grubumu yaptım. 4. gruba köşe yapıyorum. 1, 2, 3.'ye battım. 3 tane ikili trabzan. 2, 3. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşemi yapmış oldum. 2 zincir. Bakın. 2 V arasına battım. İlmek çıkardım. İkili trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne. 1, 2 zincir. 2 V arasına battım. Bu şekilde ikili trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne. 1, 2 zincir ve 2 V arasından yine bu şekilde uzatıp ikili trabzan. 1, 2, 1, 2, 3.'ye battım. Sık iğne. 1, 2 zincir çektim. Ve şöyle hemen 1, 2, 3. Evet. 2 zincir. Yine buraya köşe yapacağız. Şöyle şunu da arada yürütmek istiyorum. 1, 2, 3.'ye battım. Ve buraya köşe yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıp 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Üçgen motifimiz zaten ortaya 1, 2, 3.
2 zincir çektim. Hemen 2 ve arasından uzattım. İkili trabzan, 2 zincir. Burada kafanız karışmaması için 3 tane köşe olduğu için bir de böyle sonuna kadar göstermek istedim. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Bakın burada bir tane eksik yapmışım. Görmezden gelin. Şöyle burada hemen ortaya batırayım. Normalde trabzanlarımız 5 tane ama ben oraya 4 tane yapmışım. Olabilir. Nazar diyelim. Evet. Sonuna gelmek üzereyim. Uzattım. Ve son olarak 2 zincir çekip ilk battığım yere batıp köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. 2 zincir çektim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir, ipimi kesiyorum. Şöyle zaten gördüğünüz gibi üçgen modelimiz ortaya çıktı. Şimdi bu sıramızda yine koyu rengi alıyorum. Bakın. Şöyle beyazla başladığımı 2 sıra gri ile ördüm. Yani şu sırası yine beyaza denk geliyor. Şimdi başlayacağım sıra ve son 2 sırası gri. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Kare motife bakarsanız hemen videonun altına link olarak paylaşacağım. Orada da ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ayrı ayrı motifler gibi görünüyor ama aslında ayrı motifler değil. İkisi de aynı motif. Sadece koyuyla başladığımızda bir koyu bir açık renk, bir koyu bir açık renk yaparken diğerinde son 2 sırayı aynı renk yapıyoruz. Böyle daha açıklayıcı oldu herhalde. Evet. Şimdi yine köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle yine bu köşeme 2 tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada bir bombe var. O bombeyi düzleştirmek istiyorum ben. Hemen 3. boşluğa geçtiğimde 2 tane ikili trabzan, 1 tane tekli trabzan. Şu 2 boşluğa 3'er tane tekli trabzan, yani 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 2, 3. Hemen yanındakine de aynı şekilde 3 tane tekli trabzan. 2, 3. Şimdi yanındaki boşluğa 1 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Daha sonra köşeye gelene kadar her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3. Köşeye geldim. Köşeme yine 3 tane ikili trabzan, 2, 3, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan, 2 ve 3. Tığın başını doladım. Önümdeki ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan, hemen yanındakine ikinci boşluğa 3 tane ikili trabzan, üçüncü boşluğa 2 tane ikili trabzan, 1 tane tekli trabzan.
Ve şu iki boşluğa da 3'er tane tekli trabzan. Hemen yanındakine de 3 tane. 2 3. Buraya bir tane tekli, 2 tane ikili. Daha sonra köşeye gelene kadar 3'er tane boşluklara ikili trabzan. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolaylık. Kolay bir şal. Bununla çok güzel çantalar da olur diye düşünüyorum. Hem örüyorum hem de acaba bu modelle neler yapabiliriz diye de kendimi düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Şöyle çanta hayalime geldi ve muhteşem olur. Eğer isterseniz yaparız tabii ki. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Üçgen modelimizi elde ettik zaten. Modelimizde gördüğünüz gibi düzeldi. O bombelik kalmadı. Ben hemen şurayı da bitirip dönüyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım yere tekrar battım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Modeli kapatıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bakın zaten üçgeni elde etmiş olduk. Ama ben daha düzgün bir geçiş elde etmek amaçlı. Şöyle tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Ve 3 ilmeği aynı anda kapattım ki şu ortada kalabileyim. Bir zincir çektim. Hemen köşeye battım. Bir sık iğne, 2 sık iğne. Daha sonra tüm sık iğne tepelerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer uca, diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. 1 2 sık iğne, 2 zincir. Tekrar aynı köşenin içine batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve tüm, bakın şu gerideki sık iğneyi de unutmayın. Şurada 3 tane varsa 3 tane sık iğne yapacağız. O bazen altında kalıyor, göremeyebiliyoruz. O yüzden belirtmek istedim. Birleştirmede zorluk çekebilirsiniz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine başladığım köşeye geri döndüm ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir ve ilk sık iğneye batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve hemen şöyle motifimi göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Ben diğerlerine birazcık karşıdan buhar tuttum. Şöyle bir elimle düzelttim. Zaten bir kereye mahsus yaptığınızda buhar işlemini o şekilde motifleriniz kalacaktır. Bir daha yıkasanız dahi bozulmuyor arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Evet, şöyle ben üstünkörü saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Gene muhteşem oldu. Ama ben bu modeli takmış durumdayım. Ama artık üçgen, dörtgen, beşgen derken bitirdik herhalde. Tüm kenarları yaptık sizlerle beraber. Bu da sonuncuydu. Şimdi bu motiflerden istediğiniz gibi yelekler, hırkalar, çantalar yapabiliriz. Bunlar da sakladığım ipler. O yüzden şöyle hemen uçlarından tutup kesiyorum. Evet, şöyle. Bu da saklanmış ip. Evet. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi muhteşem bir güzellikte oldu. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.